Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Her birinizin hayali ve istekleri gerçekleşme yolundadır diye ümit ediyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Abonelik, beğeni ve yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Bunlar gerçekten bizim gibi içerik üreticileri için çok büyük bir motivasyon kaynağı. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Her birinize bunun için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Destek olmak isterseniz bana ve kanalıma sizler de abone olup beğeni ve yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Dedikten sonra bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar platoniklere özel bir açılım yapacağız. Bu bir takipçimin isteğiydi. Kendisine de buradan sevgilerimi yolluyorum. Böyle bir ricada bulundu. Zaten aklımdaydı ama biraz bu açılımı öne almaya karar verdim bu rica üzerine. Şimdi arkadaşlar platonik aşklara özel bir açılım yapacağız. Kolektif bir açılım olacak. Bu anlamda 5 tane soru hazırladım. Yani biraz çok detaylı bakalım istiyorum. Biraz didik didik edelim istiyorum bu konuyu. Bu konu biraz önemli bir konu çünkü. 5 adet soru hazırladım. Bu sorulara göre bakacağız. Fakat bunun öncesinde ben bir açıklama yapmak istiyorum. Yani platonik aşkla ilgili tabii ki çoğunuz zaten biliyorsunuzdur ama yine de böyle ufak bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Bu konu biraz karıştırılabiliyor çünkü. Şimdi arkadaşlar platonik aşk demek karşılıksız aşk demektir. Yani masum, tamamen karşılıksız ve tek taraflı olan aşktır platonik aşk dediğimiz. Birine karşı kendi duygularınızı ve hayal gücünüz, yani birine karşı kendi duygularınız ve hayal gücünüzle bağlanırsınız arkadaşlar. Yani fiziksel anlamda birlikte değilsinizdir. Bu belki yoğunluklu olarak karşılıksızdır. Ama hayal gücünüzle o kişiye bir sevgi beslersiniz, aşk beslersiniz. Bu böyle fiziksel bir beğeni ile başlayan fakat giderek derinleşen duygulara neden olan bir durumdur. Önce fiziksel olarak beğenirsiniz. Sonrasında da duygularınız belki de karşılıksız olduğu için giderek derinleşir arkadaşlar. Kendi hayal dünyanızda, kendi hayal gücünüzde bu aşkı yaşarsınız. Bunun yanı sıra duygular oldukça yoğundur. Yani duyguların böyle en yoğun hissedildiği aşklardan biridir. Oldukça dediğim gibi şiddetli duygular, böyle gelgitler arasında kalabilirsiniz. Karşılıksız olduğu içindir çoğunlukla şiddeti zaten. Sürekli bir iletişime geçme isteği vardır karşı tarafla. Zamanınızın çoğunu onu düşünerek geçirirsiniz. Onun hayalini kurarak geçirirsiniz. Ve onunla ilgili gelecek planları da yoğunluktadır. Hatta bu durum bir saplantıya kadar gidebilir. Şimdi bu kısa bilgiyi, yani platonik aşkla ilgili bu kısa bilgiyi verme gereği duydum. Böyle bir durumun içindeyseniz arkadaşlar, bu anlattığım durumun içindeyseniz bu açılım size göre. Yani karşılıksız, masum ve hayalinizde yaşattığınız bir aşk. Şimdi biz bu konuyu 5 soru halinde inceleyeceğiz. Ben soruları öncelikle size bir okumak istiyorum. İlk sorumuz geçmişte, onunla geçmişte ne yaşandı olacak. Yani aranızda nasıl bir süreç başladı, nasıl gelişti falan gibi böyle ilk tanıştığınız ya da ilk başladığı, bu duygunun ilk başladığı zamanlara gideceğiz. Sonrasında ikinci sorumuz şu an ne düşünüyor ve ne durumdasınız? Yani şu an karşı tarafın sizinle ilgili ne düşündüğünü, durumunuzun ne olduğuna bakacağız. Üçüncü sorumuz karşı tarafın, yani o aklınızdaki kişinin bilinçaltında neler olduğuna bakacağız.
Dördüncü sorumuz. Sizin onunla ilgili ne düşündüğünüzü düşünüyor. Şu anda iletişiminiz var ya da yok, fark etmez. Siz onunla ilgili ne düşünüyorsunuz? Buna bakacağız. Yani onun ne düşündüğüne bakacağız. Beşinci sorumuz, olası gelecekte neler mümkün olabilir? Bu konuyla ilgili buna bakacağız. Ve son olarak da sistem mesajları alacağız arkadaşlar. Şimdi ben desteleri oluşturuyorum. 5-6 deste halinde sorulara göre oluşturacağım. Siz dilerseniz bu bölümü atlayabilirsiniz. Desteleri oluşturduktan sonra görüşürüz arkadaşlar. Birinci soru, ikinci soru, üçüncü soru, dördüncü soru, beşinci soru ve sistem mesajlarımız. Ne geldi? Mama.
Evet arkadaşlar, destelerimiz hazır. Şöyle birinci sorumuz, ikinci sorumuz, üçüncü sorumuz, dördüncü sorumuz, beşinci sorumuz ve bu konuyla ilgili sistem mesajlarımız. Şimdi ben hemen birinci sorudan başlamak istiyorum. Diğer destelerimi şöyle kenara alıyorum. Şöyle yapalım. Evet. Mesajlarımızı da şu şekilde alalım. Şöyle koyalım. Evet. Şimdi birinci sorumuz neydi arkadaşlar? Geçmişte bu kişiyle neler yaşandı? Ne yaşandı? Hep birlikte buna bakacağız. Net görünüyordur umarım kartlarımız. Evet. Evet arkadaşlar, geçmişte bu kişiyle neler yaşandı? Şimdi burada bir kurt metaforu görüyoruz arkadaşlar. Bu kurt metaforu bana bu kişiyle ilgili biraz böyle karakteristik anlamda bazı ipuçları veriyor. Okuyorum kartı. Kanaat etmeyen, hırs sahibi, kıskanç olan ve hasetten gözü dönen, kendi kendini yiyip bitiren. Şimdi arkadaşlar, ben bu kişinin biraz böyle hırslı, biraz da egolu birisi olduğunu düşünüyorum. Bakın şimdi bu kişi başa geçmeyi seven, yönetmeyi seven, kontrolün elinde olmasını seven bir kişiymiş gibi görünüyor. Yani böyle arka planda kalmak pek ona göre değil gibi. Burada çünkü bir başa geçin kartımız çıktı. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kart zaten direkt bir erkeklik ruhu, yani o maskülen enerjinin yüksek olduğu, hırsın çok fazla olduğu, hırs kontrolünün çok olmadığı bir kişi olduğu izlenimini veriyor bana bu kişinin bu kart arkadaşlar. Bunun yanı sıra ne kadar hırslanıp bir şeylerin sahibi olursa olsun, bu kişinin yine de yetmediği bu kişi, yani sürekli olarak bir kazanma ihtiyacı, sürekli olarak bir hırs durumu var. Biraz belki başkalarının sahip olduğu şeylere bakıp onlarla daha çok hırslanan, yani o bende de olmalı, bende neden yok da onlarda var gibi böyle bir hasetlikten bahsediyor kart. Bu durumun da kendi kendini yiyip bitirdiğini, yani bu kişinin bu durumda kendi kendini yiyip bitirdiğinden bahsediyor açık ve net bir şekilde arkadaşlar. Kurt metaforu çıkmış çünkü. Burada bunu çok açık şekilde görüyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar, bu kişi değişimden çok fazla hoşlanmayan, kendi kutsal alanında kalmayı seven, yani kendi dünyasında yaşamayı seven, böyle çok fazla insanlarla bilgi ya da duygu alışverişine girmek istemeyen, bu hani kutsal tapınak, yani bu bizim kendi kutsal tapınağımızı gösterir. Kendi dünyamızı, kendi ruhumuzu gösterir. Burada çok fazla zaman geçiren, kendini resmen belki buraya kapatan,
ya da kendine, yani kendini başkalarından üstün gören olarak da yorumlayabiliriz. Bu kart bana direkt bunu anımsatıyor ve statiko, yani değişimden hoşlanmayan, sahip olduklarını korumak için değişimi bir tehdit olarak belki gören, biraz standart ve stabil bir tipten bahsediyor olabiliriz arkadaşlar. Bunun nedeni ise tamamen korku. Bakın, korku. Korku kartımız çıkmış. Yani bu insan değişimden çok korktuğu için hayatının standartlarını çok fazla değiştirmeyi seven birisi değil. Bunu belki kontrolü elinde tutmak için, yani kendi alanında kontrol kendi elindedir ve bunu elinde tutmak için yapıyor olabilir ya da yapmış olabilir geçmişte. Şimdi bakın, burada bir baba arketipinden bahsediyor. Yani bu kişi böyle dedik ya, başa geçmeyi seven, işte yönetmeyi, kontrolü seven. Bir de böyle sanki hani nasıl ki bir baba ailenin direğidir, o ailenin reisidir, yönetir, hani sözü geçer. Aynı onun gibi hayatının ve artık içinde bulunduğu ailenin, bu aile çekirdek ailesi olabilir, kendi ailesi olabilir. Yani bu ailenin başında olmaktan beslenen tam bir baba arketipi görüyoruz burada. Kartın üstüne okuyorum arkadaşlar. Yaşam, yaratma ve destekleme yeteneği, bir kabile içindeki olumlu rehber ışık. Şimdi belki de bakmakla sorumlu olduğu kişiler var, maddi ve manevi olarak. Bu kişiler, bu kişinin bir değişim yapmasını, hayatında bir değişim yaratmasını engelleyen faktörler olabilir. Geçmişte sanki böyle bir şey görüyoruz. Yani bu kişi içinde bulunduğu ailenin ve sorumluluklarının çok fazla, yani sorumluluklarının yükünü çok fazla almış olan, belki de fazla sorumluluk almış olan bir kişi ve bunu kaybetmekten çok korkan bir kişi bu arkadaşlar. Bu statüsünü kaybetmek istemiyor. Yani bu baba statüsünü kaybetmek istemiyor bu kişi. Bu yüzden de sürekli kendi merkezinde kalan. Bakın şimdi burada dedik ya, hani kutsal tapınak kartımızda kendi merkezinde kalmak vardır bu kartta arkadaşlar. Yani kendi dünyasında, kendi merkezinde kalmak vardır. Şu biraz beni engelliyor. Bunu kaldırmak istiyorum müsaadenizle. Evet, şöyle kaldıralım. Böyle sanırım daha iyi oldu. Kartlarımızı yakmayalım. Evet arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Kutsal tapınak ve merkezde kalmak. Bakın, bu kişi çok fazla kendi merkezinde kalan, kendi dünyasında kalan, oradan dışarı çıkmayı sevmeyen bir kişi. Bu net arkadaşlar. Belki de siz bu kişiye duygularınızı açtınız ya da açmadınız, fark etmez. Yani sizin beslediğiniz duyguların karşılığında, eğer duygularınızı açtıysanız buna, bu kişiye kendi merkezinde kalmayı tercih etmiş ve bu yüzden sizi reddetmiş olabilir. Yani çok fazla böyle dışarıya açılmayı sevmiyor bu kişi arkadaşlar. Biraz ego da var tabii bu durumun içinde. Sizi kendi dünyasına çok fazla sokmak istememiş olabilir. Ama siz çok bariz ve net bir şekilde bu kişiyle arkadaşlar bir yüzük birlikteliğine girmek istemişsiniz. Yani bu bir evlilik olabilir, ciddiyet olabilir, söz, nişan ya da ilişkinin işte bir adım ileriye taşınması, ama bana daha çok böyle evlilik ve ciddiyetle ilgili bir konuyu anımsatıyor. Yani siz bunu çok bariz bir şekilde bu kişiyle düşünmüşsünüz. Çok fazla içe dönüş kartları görüyorum arkadaşlar. Merkezde kalmak ve içe dönmek. Bu kişi çok fazla kendi merkezinde ya. Dışarıya açılmayı çok istemeyen bir kişi bu. Çünkü o alanda güçlü hissediyor kendini. Oranın kontrolü onun elinde çünkü. Korku. Bakın, korku. Gene aynı yere geldik. Korku. Belki de çok fazla sahip olmak istediği, hırslandığı şeyler vardı. Bunları elde etmek için resmen gözü dönmüş bir kişiden de bahsediyor olabiliriz. Yani sırf bu sebepten dolayı bile hani benim şu an aşka meşke ayıracak vaktim yok, benim hedeflerim var, hırslarım var, onları gerçekleştirmem lazım gibi düşünüp sizi pek sanki size açılmamış gibi görünüyor bu kişi arkadaşlar. Bakın, bu kişinin
Bazı çatışmalar yaşadığını ama bunun sizinle olduğunu düşünmüyorum. Bunun kendi hayatıyla ilgili olduğunu düşünüyorum daha çok. Bu kişinin hayatında bazı çatışmalar yaşadığı insanlar olabilir. Ters düştüğü, anlaşamadığı, fikir ayrılıklarına düştüğü ve böyle belki hararetli tartışmaların, belki de böyle ciddi sorunların yaşandığı kişiler olduğunu düşünüyorum. Bu aileden olabilir, iş hayatından olabilir. Yani çevresinde, onun çevresinde bu kişilerle ilgili bir çatışma görüyorum ve bununla ilgili de bir pişmanlık var arkadaşlar. Eğer bu çatışma sizinle ilgiliyse, yani ben öyle hissetmedim daha çok ama eğer bu kişiyle bir çatışma içine girdiyseniz geçmişte, yani mental olarak ya da gerçekten bir çatışma içine girdiyseniz bu kişinin bir pişmanlık yaşadığını görüyoruz burada. Yani bu çatışmalardan dolayı gerçekten pişmanlık yaşadığını görüyoruz yakın geçmişte. Yani neden böyle oldu ki? Neden tartıştık ki? Ne gerek vardı ki? Keşke olmasaydı gibi arkadaşlar. Belki de siz yani bu kişiyle eğer bir tartışmanız olduysa arkadaşlar, bu kişi kendini size karşı kapatmış. Ne kadar pişmanlık duysa da kapatmış gibi görünüyor. Yani bakın, çok fazla korunaklı olma kartları. Bakın, korku kartında da bu vardır. Kendini kapatmak, korkmak. Kutsal tapınak kartımız, statüko. Yani burada çok değişime kapalı ve sabit fikirli bir kişiyi görüyoruz arkadaşlar. Bu kart aynı şekilde bize bunu hissettiriyor ve bu da, yani bu asa dokuzlusu kartımız, değnek dokuzlusu. Burada gerçekten kendi alanında olmak, kendi dünyasında olmak, orayı korumak, kollamak vardır arkadaşlar. Ama bu da işte dediğim gibi belki de yaşadığı, geçmişte hani şu yaşadığı çatışmalar, her kimin neyse arkadaşlar. Bu çatışma, bundan dolayı gerçekten kendini kapatmış ve korumaya almış birini görüyoruz. Ve korkuyor, çatışmaktan korkuyor, istemiyor bunu arkadaşlar. Bakın, kendini kapattığı şey ruh bağlantısı. Yani gönül işleri, aşk, meşk konularına kendini tamamen kapatmış birinden bahsediyoruz. Bu konuda çok temkinli birinden bahsediyoruz. Az önce yine söylemiştim. Şurada söylemiştim. Hani bunu belki dile bile getirmiş olabilir size. Ben düşünmüyorum. Ben bir ilişkiyi düşünmüyorum. Yani bunu hissettirmiş de olabilir. Bunu size direkt söylemiş de olabilir. Şu anda bir ilişki düşünmüyorum. Şu anda bu pozisyonda olacak durumda değilim. Benim önceliklerim, sorumluluklarım var, hedeflerim var ve benim gerçekten çatışmalarla ilgili yorgunluklarım var. Şuradaki çatışma mevzusu her neyse arkadaşlar. Bununla ilgili benim yorgunluklarım var diyor. Fakat siz geçmişte, dediğim gibi arkadaşlar, gerçekten bu kişiyle ciddi anlamda bir birliktelik düşünmüşsünüz ve aranızda ruhsal bir bağlantı olduğunu, bakın burada da bir ruh bağlantısı kartı görüyorum, burada da bir kontrat kartı görüyorum. Yani siz buna gerçekten inanmışsınız belki de bu kişiyle ilgili. Evet, bu benim ruh bağlantısı içinde olduğum kişi olabilir. Ruhsal kontratımın olduğu kişi olabilir. Siz buna gerçekten inanmışsınız arkadaşlar ve bu düşünce sizi, tutkularınızı aslında ateşleyen, sizi bu konuda, bu kişiyle ilgili bu konuda ateşleyen mevzu arkadaşlar daha çok bu gibi görünüyor. Siz buna inanmışsınız. Ruh bağlantısı olduğuna, aranızda bir ruhsal sözleşme olduğuna, yani bu konuya çok fazla inanmışsınız arkadaşlar. Fakat kişi kendini tamamen kapatmış ve bu yüzden de size karşılık vermemiş gibi görünüyor burada. Geçmişte yaşananlar bu şekilde gibi görünüyor. Şimdi burada hep asa kartlarını görüyorum. Değnek kartları var. Gerçekten arkadaşlar siz bu kişiye karşı inanılmaz bir tutku duyuyorsunuz. Yani bu kişiyi düşünmek bile, hayal etmek bile sizin tutkularınızı alevlendiriyor gibi. Belki de bu durumun karşılıksız olması sizi daha çok alevlendiren mevzu. Ya da bu kişinin değişime kapalı olması sizi belki de hırslandırıyor arkadaşlar. Şimdi buradaki hırs kartını sizin için de alabiliriz. Yani siz acaba şunu düşünmeniz gerekiyor. Gerçekten geçmişte bu kişiyi gerçek anlamda bir duygu hissettiğiniz için mi bu kadar isteklisiniz, tutkulusunuz? Yoksa bir reddedilme ya da hani o kişinin kendini kapatması durumu mu sizi hırslandırıyor mu? Yani bu bir hırs mı acaba? Bunu çok iyi bir şekilde
gözlemlemeniz ve sorgulamanız gerektiğini hissediyorum şu anda ben. Ve bunu içe dönerek, bakın içe dönerek, içe dönüş kartı geldi ve bunu içinize dönerek, içinize yönelerek yapabilirsiniz. Gerçekten kendinize şöyle meditasyon halinde bir sorun. Gerçekten ben bu kişiyi istiyor muyum yoksa bu bir hırs mı? Bunu hissettirdi bana bu kartlar şu anda. Ve arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Siz bu kişiyi, şimdi biraz derin bir mevzudan bahsedeceğim. Siz bu kişiyi gerçekten, eğer bir baba travmanız varsa, yani babanızla böyle hani çocukluğunuzda aranızda çok iyi bir sevgi alışverişi olmadıysa, bu konuda bir eksiklik duyuyorsanız, belki de bu kişiyi babanızın yerine koymuş bile olabilirsiniz. Bakın, çünkü bu kart bana direkt bunu hissettiriyor. Baba arketipi. Yani bu kişiyi babanız gibi görmüş, o babanızdan alamadığınız sevgi, eksik kalan o tarafınız arkadaşlar, belki bu kişinin dolduracağına inandığınız için bu kadar sizin tutkularınızı yükselten birisi olabilir. Bununla da ilgili biraz dediğim gibi, bakın hemen bu kartın altında içe dönüş kartımız gelmişti zaten. Yani bununla ilgili, kendinizle ilgili bir çalışma yapabilirsiniz. Bunu tavsiye ediyorum sizlere arkadaşlar. Bu kişi bu konuda bu şekilde sizin ruhsal dünyanızda bir otorite kuruyor olabilir. Yani biraz kendinizle ilgili derin bir çalışma yapmayı gerektirebilir bu durum tabii ki. Yani toparlayacak olursak arkadaşlar, geçmişte gerçekten başa geçmeyi seven, kontrolü seven, değişime kapalı, kendi dünyasında yaşayan, hırsları olan, hedefleri olan, çatışmaları olan ve bu yüzden de kendini aşka, sevgiye kapatmış, tamamen arkadaşlar bu konuda kapalı ve değişime de dediğim gibi kapalı bir kişiden bahsediyoruz. Sizin bu evlilik birliği içinde ya da ciddiyet içinde olmak istediğiniz ve tutkuyla bağlı olduğunuz kişinin geçmişte böyle bir konu olmuş aranızda arkadaşlar. Şimdi hemen ikinci soruya geçelim bakalım. Kartları toparlayalım. Şimdi ikinci sorumuz neydi arkadaşlar? Şu an ne düşünüyor? Şu an ne durumdasınız? Yani peki geçmişte durum böyleyken bakalım şu anda durum neymiş? Kişi ne düşünüyormuş? Nasıl bir durumun içerisindeymiş? Evet. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu kişi şu anda bir yer değişikliği, bir taşınma, bir şehir değiştirme, bir uzaklara gitme ya da eğer böyle bir durum varsa oradan yer değiştirip belki bulunduğunuz yere gelme gibi bir durum söz konusu olabilir. Şimdi açıklayacağız. Bakın, sarmaşık ruhu gelmiş. Karmaşa ve karışıklık, çevreni sarmalayan sorunlar, sarmaşık çözülemeyen ve seni sarıp sarmalayan problemlerin habercisidir. Şimdi arkadaşlar öyle hissediyorum ki bu kişinin sizin dışınızda, sizinle ilgisi olmayan bir konuyla ilgili az önce de şurada bir çatışma kartımız çıkmıştı. Bakın. Bakın şimdi. Şimdi bu çatışmanın başkasıyla ilgili, yani sizin dışınızda olduğunu hissettiğimi söylemiştim arkadaşlar. Bu çatışma mevzusuyla ilgili, bu çatıştığı kişi her kimse, her neyse bu konu arkadaşlar, bununla ilgili olduğunu çok kuvvetli bir şekilde hissediyorum. Bununla ilgili bir karışıklık, karmaşa çevresinden birinin, yani
kendi çevresinden birinin arkadaşlar ya da birilerinin, bu aile olabilir, iş çevresi ama yakın çevresinden birilerinin bu sorunlarla birileriyle bu sorunların hala devam ettiğini düşünüyorum ve belki de giderek şiddetlenen, giderek daha da büyüyen sorunlar bunlar arkadaşlar. Çevresini tamamen sarmış. Yani belki çırpındıkça daha çok derine batmış birinden bahsediyoruz. Uğraştıkça daha çok işler karışmış olabilir. Burada ciddi bir karmaşa söz konusu. Tıpkı bir sarmaşık gibi bütün hayatını ve ruhunu sarmış olabilir arkadaşlar bu çatışma. Eğer bu bir ruhsal çatışmaysa yine kendiyle ilgili arkadaşlar, bu sefer ruhunu sarmaşık gibi sarıp sarmalayan bir olumsuzluktan bahsediyoruz burada. Ama her durum her ne olursa olsun burada gerçekten bir karmaşa söz konusu şu an kişinin hayatında. Bu çok net. Belki de bu yolculuk durumu bununla ilgili arkadaşlar. Şimdi bu kişi şu anda eskiye göre biraz daha sanki böyle bazı konuların farkına varmış arkadaşlar. Bazı şeylere aymış gibi görünüyor. Çünkü burada bununla ilgili çok fazla kart çıktı. Şuradan başlıyoruz. Şimdi belki insanlara biraz daha hani o baba otorite sözünü geçirme, benim dediğim doğru, benim dediğim olacak egosu ve hırsı vardı ya, az önce bahsetmiştim arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili bu kişide bir yumuşama olmuş olabilir. Belki artık insanlarla çatışmaktan sıkıldığı ve bıktığı için artık hani sen de haklısın, tamam sen de haklısın falan gibi bir tavır takınıyor olabilir arkadaşlar. Bu kişinin artık o eski otoritesinin, eski sertliğinin biraz yumuşadığını görüyoruz burada. Daha uyumlu, yani biraz daha böyle uyumlu olmaya çalışıyor sanki gibi geldi bana bu şu andaki durumuna baktığımızda arkadaşlar. Belki de bu sizinle, eğer bu çatışma sizinle ilgiliyse arkadaşlar, gerçekten sizinle bir hani orta yolu bulma, sizin de haklı olduğunuza inanma, belki bunu size hissettirmiş de olabilir. Yani bu gibi durumlar söz konusu burada. Biraz daha yumuşama var arkadaşlar ve bu kişinin belki ruhsal olarak, şimdi burada yolculuk kartımız çıkmış, iki ayrı yerde yolculuk var. Şimdi eğer bu bir fiziksel yolculuksa dediğim gibi bir yer değiştirme meselesi var. Fakat bu mesele onun için gerçekten çok doğru. Yani belki de olması gereken buydu. Onu bu çatışmalardan kurtaracak, feraha çıkaracak, kendisi için daha hayırlı, daha iyi olabilecek bir yere doğru bir gidiş var arkadaşlar şu andaki mevzuda. Yani bu yolculuk meselesi her neyse bu kişi için gerçekten hayırlı olan, iyi olan bir yolculuk. O bulunduğu yeri değiştirmesi kişinin hayrına olacak gibi görünüyor. Eğer bu bir ruhsal yolculuksa, burada bir ruhsal yolculuktan bahsediyorsak arkadaşlar, ön sezi ve tezahür yeteneğinin gerçekten güçlendiğini, belki de bu yüzden biraz yumuşadığını burada. Yani insanlara, olaylara ve durumlara bakış açısının biraz değiştiğini, biraz daha yumuşadığını, o çok fazla kendi merkezinde kalan, kendini kapatan kişinin belki biraz daha hani empati yaparak, insanları anlayarak ve kendini ruhsal anlamda biraz daha geliştirerek şu andaki duruma geldiğini görüyoruz burada arkadaşlar. Belki yaşadığı bazı durumlardan dolayı artık olaylara farklı açılardan bakarak hani insanları daha iyi tanıma, olayların nedenleri hakkında daha iyi çözümlemeler yapma yeteneği gelişmiş olabilir. Fakat dediğim gibi bu yolculuk onun için hayırlı olan bir şey ve burada bir hak etme meselesi var. Yani onun aslında hak ettiği şey, olması gereken şey bu. Bu yolculuğun kesinlikle yapılması gerekiyor arkadaşlar. Ama bu yolculuk yapılacak. Yani bu çünkü kapıda. Yani olacak. Öyle söyleyeyim size. Çok şu anda ya çok yakın bir zamanda ya da gerçekleşecek ya da şu anda gerçekleşen bir durumdan söz ediyor olabiliriz. Bunun yanı sıra bakın burada yine bir ermiş kartımız var. Bu kişinin ben içsel hayatına, içsel yolculuğuna odaklandığını düşünüyorum. Yaşadığı bu karmaşa, bu sarmaşık ruhunun bahsettiği konu onu biraz içsel yolculuğuna zorlamış gibi görünüyor arkadaşlar. Kesinlikle.
evet içsel yolculuğuna başlamış ya da bu konuda kendini geliştirip biraz daha değişmiş olaylara dedik, bakış açısı dedik ya arkadaşlar. Şimdi bu durum belki onun şu anda ve bir süre daha, yani şu andan itibaren bir süre daha kendi içine kapanmasına neden olabilir. Yani bu durum şu an gerçekleşiyor. Daha henüz bitmemiş, tamamlanmamış. O nedenle arkadaşlar bu kişi hala şu anda biraz yalnız kalıp daha kendi iç dünyasındaki karmaşaları halletmek, onlarla ilgilenmek gibi konular üzerinde duruyor olabilir. Fakat şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Eğer sizden uzaksa, iletişiminiz yoksa, bu kişiyle onu göremiyorsanız, haber alamıyorsanız şunu bilmelisiniz arkadaşlar. Bu kişi kendi ruhsal durumlarıyla ilgili konulara yoğunlaşmış durumda. Yani gelişme var. Bununla ilgili gerçekten güzel gelişmeler var. Bakın burada bir bütünlük kartı görüyorum. Yani belki kendi gölge yanlarıyla yüzleşip bütünleşen, belki ruhsal çalışmalar yapmaya başladı. Belki bunlarla tanıştı arkadaşlar. Çünkü bazen sistem bizi mecbur bırakır böyle şeylere, yaşadığımız olumsuz ve kötü olaylardan dolayı artık bu yolculuğa girmek durumunda kalırız. Arkamızdan ittirir ve bizi bir şekilde o yolculuğun içine sokar. Bu kişinin de böyle bir durumda olduğunu düşünüyorum ve bütünlük kartımız çıkmış. Yani bu kişi kendiyle bütünleşmek durumunda arkadaşlar. Bunu yaşamak zorunda şu anda. Sistem tarafından desteklenen bir durum bu. Evet. Arkadaşlar, bakın. Bu haber şu anda yolda olabilir. Yolda olan haber şu. Siz bir şeyin, bu kişiyle ilgili bir şeyin bittiğini duyacaksınız. Şöyle bakın. Mektup kartımız çıkmış. Hemen yanında çıkan kartımız yine haberle ilgili, kuşlarla ilgili bir kart. Ve arkadaşlar bir bitiş, bir tabut kartı. Şimdi bana öyle geliyor ki siz bunu böyle ağızdan ağıza şeklinde duyacaksınız. Yani bir haber alacaksınız. Bu haber muhtemelen size böyle kulaktan kulağa, ağızdan ağza dediğimiz yöntemle, belki onun çevresinden, yani kendisinden direkt bu haberi direkt alacağınızı düşünmüyorum açıkçası. Belki duyacaksınız, belki onun çevresinden duyacaksınız. Belki bu çok şu anda gerçekleşen bir durumdur. Belki çok yakın bir zamanda gerçekleşmiş olabilir ya da gerçekleşmek üzeredir arkadaşlar. Sizin alacağınız bu haber bir şeyin bitişiyle ilgili. Buna kart çekeceğim. Bunu merak ettim arkadaşlar. Bunun ne olduğunu gerçekten merak ettim. Belki de bu yolculukla ilgili bir haber olabilir arkadaşlar bu. Kuvvetle muhtemel yolculukla ilgili. Yani bir şeyin bittiğini, onun o biten şeyin içinden çıktığını, belki bir yer değiştirdiğini, belki bir farklı bir şehire gittiğini ya da bir şeyi bıraktığını. Bu her neyse, buna şimdi kart çekeceğim. Bunu gerçekten merak ettim arkadaşlar. Neymiş bu sizin haber alacağınız, biten ya da bitmek üzere olan durum diye bakalım. Bir tane de şuradan almak istiyorum. Bu ailevi bir mevzu gibi görünüyor arkadaşlar. Evet, anladım. Arkadaşlar bakın, şimdi bu kişi hani dedim ya size, böyle yönetimi eline almayı seven, gücünü, otoritesini korumayı seven, aile babası niteliğinde bir kişi. Bakın arkadaşlar, bu kişinin
ailedeki bu otoritesinin sarsacak bir durum olmuş olabilir. Bu kişinin vazgeçişi, bitişi kesinlikle kendi ailesiyle ilgili. Bu aile her şey olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi kendi çekirdek ailesi olabileceği gibi belki de kendi hani çocukları ya da yani kendi ailesi işte. Yani kendi ailesi de olabilir bu arkadaşlar. Bunun kendi ailesi ve yakın çevresi yani aile akrabalarla ilgili ama daha çok bana kendi ailesi gibi geliyor. Yani içinde yaşadığı aileden bahsediyoruz. Bununla ilgili bir bitiş var arkadaşlar ve hemen ardından bakın siz bunu dediğim gibi kulaktan kulağa duyacaksınız ve hemen ardından bir seçim yapma durumu var. Yani belki de bu kendi iradesiyle yaptığı bir seçim ve bu seçimin sonucunda bu iş bitiyor. Yani bu aileyle ilgili mevzu her neyse belki oradan çıkış, ayrılış, bir yolculuk, bir şeyin sonlanması. Burada çok net ve bariz bir şekilde görünüyor arkadaşlar. Çünkü otoritesini sarsacak, aile içindeki otoritesini, o duruşunu sarsacak bir durum var burada. Bu her neyse. Bu seçim kendi seçimi ve aniden gelişen bir şey bu arkadaşlar. Yani böyle bir yıldırım gibi, şimşek gibi çakan, belki çatışmalar vardı evet çok uzun zamandır ama bu yıldırım şimşek gibi çakan bir karar, bu ani bir karar ve ardından da yolculuk, gidiş bakın yolculuk ve onun için daha hayırlıya doğru olan bir yolculuk. Ve burada arkadaşlar bakın şunu da göstermek istiyorum. Bir aksiyon alıyor bu kişi. Yani bu karardan sonra, bu kararı verdikten sonra bu kişi bir aksiyon alıyor ve yola çıkıyor arkadaşlar. Ve kendi yüksek benliğiyle bakın dedim ya hani maneviyatı da biraz yükselmiş diye. Bu kendi yüksek benliğiyle verdiği bir karar. Yani yüksek benliğiyle iletişim kurduğu zaman öyle olması gerektiğini çok net bir şekilde anlayıp verdiği bir karar bu arkadaşlar bu gidiş. Yeni bir pusula, yeni bir yön. Yani pusulayı başka bir tarafa doğru çeviriyor arkadaşlar. Belki de uzun zamandan beri sabrettiği bir durumdu bu. Yani sabrettiği bir durum var burada ve artık bundan ayrılışın zamanı gelmiş gibi görünüyor. Bakın dediğim gibi hani dedim ya şurada kendi gölge yönleriyle belki tanışıp onlarla yüzleşip bütünleştiği, kendi işte karanlık yönleriyle bütünleştiği bir durum olabilir demiştim arkadaşlar. Bakın bununla ilgili bir aydınlanma var. Yine burada da bu kartta da çıkmış hemen altında ayna kartı. Yani belki aile içerisinde birileri ona kendini aynalıyordu. Ve bu kişilerle çatışma yaşıyordu. Bu da olabilir. Sonrasında bu çatışmanın aslında kendiyle yani karşısındaki kişiyle değil de kendisiyle ilgili olduğunu bu sıkıntının anlamış ve bununla ilgili bir şifalanmaya gitmiş olabilir. Bakın arkadaşlar az önce dedim ya şurada bir yolculuk, hayırlı bir yolculuk var diye. Bu kişi gerçekten bununla ilgili bir adım atıyor ve bu adımın aslında hayırlı olmasının sebebi gerçekten onu böyle tutkuyla, tensel olarak da çok çekildiği, tutku duyduğu kişi kimse arkadaşlar. Yani bu kişi şu an onun tanıdığı, yani bu kişi siz olabilirsiniz, tanıdığı birisi olabilir ya da henüz tanımadığı birisi olabilir. Onun için kimse doğru olan kişi, ona doğru bir adım. Yani bu gidiş bu kişiyi her ne kadar hani acı verse de zor olsa da bu doğru olan kişiye doğru götürecek gibi görünüyor arkadaşlar. Ne kadar fazla yani tutkuyu bu kişide bulacağını, ne kadar fazla çekildiğini fark edecek, bu kişiye arasındaki cinsel çekimi ve ruhsal olarak uyumu fark edecek arkadaşlar. Bu kişi eğer sizseniz bakacağız zaten bir sonraki 4. soruda olması lazım sanırım. Şimdi bu kişi eğer sizseniz arkadaşlar bu kişi size doğru adım atmak. Çünkü bakın şimdi size her ne kadar size işte şu an hazır değilim
uygun değilim, işte sıkıntılarım var demiş olsa bile aklının bir köşesindesiniz. Sizi böyle gözden çıkarmış değil. Hani böyle bir aklının bir köşesine değerlendirmeye arka planda almış sizi ama bu kişi sizsiniz eğer size doğru bir adım bu arkadaşlar. 2 tane şövalye enerjimiz çıkmış burada. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Kişinin toprak grubu olma ihtimali yüksek. Toprak grubu, Boğa, Başak, Oğlak ya da bu grubun özelliklerini yüksek bir şekilde gösteren bir kişi olma ihtimali yüksek. Garantici bir kişi bu arkadaşlar. Kendi kurallarına göre hareket eden ve garantici bir kişi. Bir adım atmak için çok fazla düşünen ve tartan bir kişiden bahsediyor olabiliriz burada. Her ne kadar böyle olsa da arkadaşlar öyle bir zaman gelecek ki, yakın bir gelecek gibi görünüyor bu. Sanki bu kişi gerçekten bu tutkuyla çekildiği, hem cinsel hem tensel hem de manevi olarak çok fazla çekildiği, arzuladığı, yani onun için doğru olan o kişi kimse o kişiyi dilemek için artık ya da onu elinde tutmak, ona sahip olduğu zaman onu elinde tutmak ve kaybetmemek için sanki bir Tanrı'ya yalvarışa ya da bunu dilemeye geçecek gibi görünüyor. Yani bu ağır aksak ilerleyen süreç, onun o ağır aksak halleri, işte o toprak grubunun özelliğini yansıtan böyle garantici halleri, sanki bir anda onu öyle bir kırılma noktası olacak ki sanki böyle bir para şövalyesinden, tılsım şövalyesinden arkadaşlar kılıç şövalyesi gibi böyle bir anda aklına gelip hani yola çıkmak, koşarak gitmek, sahibi olmak, kaybetmek istememek gibi bir durumun içine ve onu dilemek arkadaşlar. Böyle bir durumun içine sokacak gibi görünüyor. Yani bu hemen şu anda gerçekleşen bir şey olması da sanki yakın gelecekte böyle olacakmış gibi hissettirdi bana bu kart. Toparlamak gerekirse arkadaşlar, şu anda kişi tamamen kendi ruhsal yolculuğunda, kendi ailevi sıkıntılarının içinden çıkmak üzere gibi bir yolculuk var. Çok bu manevi bir yolculuk olabileceği gibi, dediğim gibi fiziksel bir yolculuk da olabilir ve bu yolculuk onu doğru olan kişiye götürecek arkadaşlar. Doğru olan kişiye. Ona gerçekten bakın, ruhunu aydınlatacak bir yolculuk bu. Onu doğru olan tarafa doğru götürecek. Evet. İkinci sorumuzu da bu şekilde cevapladık. Ve dediğim gibi bir kulaktan kulağa bir haber alma ihtimaliniz çok yüksek. Belki de bunu aldınız arkadaşlar. Yani sabırlı ve sakin olmalısınız bu konuda. Çünkü ilahi sistem gerçekten tıkır tıkır işliyor gibi görünüyor burada arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Bu kişinin bilinçaltında neler var bakalım. Evet. Az önce bahsettiğim yorum burada da onaylandı. Bakın arkadaşlar, gökkuşağının ruhu. İçini darlayan kara bulutlar dağılıyor. Sıkıntılı süreçlerin ardından gökkuşağı seni iyileştirmek için doğuyor. Bakın arkadaşlar, bu kişi kendisiyle ilgili yaptığı manevi çalışmaların sonunda tıpkı bir gökkuşağı gibi aydınlık ve ferahlık bir duruma geçiyor. Bu kişinin bilinçaltı ile ilgili bakıyoruz şu anda. Bakın, bilinçaltında aslında bilinçaltı çok güzel çıktı bu arada arkadaşlar. Yani bu kişinin bilinçaltında kötü bir şey görmüyorum şu anda. Mesela şifalandırıcı ışık ve gerçek aşk dönüm noktası. Bu kişi gerçekten bilinçaltında şu anda sizinle ilgili olan kısımda arkadaşlar
özellikle sizinle ilgili olan kısmında sizin aslında onu şifalandırabilecek kişi olduğunuzu bilinçaltı çok iyi biliyor. Yani onun hayatına bir gökkuşağı gibi doğacağınızı, bu karmaşanın içinden çekip çıkaracağınızı, bunu yapacak kişinin siz olduğunu biliyor arkadaşlar, bilinçaltında bunu. Ama belki bilince henüz çıkamamıştır. Çünkü bilinçaltı başka bir şey, bilinç başka bir şey, biliyorsunuz. Bazen bilinçaltında olan şeyler bilince çıkması biraz zaman alabiliyor. Bu anlamda aslında sizinle ilgili bilinçaltında gerçekten çok güzel şeyler var. Yani iyi bir durumdasınız diyebiliriz. Çünkü belki sizi düşündüğü zaman her ne kadar reddetmiş olsa da, eğer böyle bir durum varsa, açıldıysanız, reddettiyse ya da sizi duygularını açamadıysa arkadaşlar, sizden kaçtığını düşünüyorsanız eğer, şunu bilmelisiniz. Bu kişinin sorunu sizinle değil. Bu kişinin sorunu kendiyle ve ailesiyle. Dediğim gibi sizi düşünmek belki ruhunda bir gökkuşağı açtırıyor. Bilinçaltında bu şekilde kodlusunuz. Yumuşak, yani yumuşak duygular içerisinde böyle hani çok masumane, bakın masumiyet kartımız da çıkmış. Hep böyle sizinle ilgili çok güzel, yumuşak, masum duygular ve düşünceler var bilinçaltında arkadaşlar. Bakın ceylan, geyik. Ben ceylana benzettim ama geyikmiş. Fark etmez. Sonuçta burada masum bir hayvan görüyoruz ve altında da yumuşak yaklaşım. Yani size karşı bu kişi kırıcı, bilinçaltı şunu biliyor. Kırıcı olmaması gerektiğini, sizin böyle bir kişi olmadığınızı çok iyi biliyor arkadaşlar. Sizi çok fazla kırmış, üzmüş birinden bahsetmiyoruz burada. Belki duygusal olarak kırılmış olabilirsiniz ama sözleriyle, davranışlarıyla burada sizi çok fazla kırmış bir kişiden bahsediyor olamayız arkadaşlar. Çünkü bilinçaltındaki yeriniz çok güzel. Bakın arkadaşlar, bu kişi sizin belki de böyle masum olduğunuzu, belki korunmaya ihtiyacı olan bir kişi olduğunuzu, yani bir hani baba arketipi de çıkmıştı ya, bu kişi belki de böyle bir şimdi burada kahraman çıkmış. Bu kişi sizin gerçekten böyle bir şeye ihtiyacınız olduğunu çok iyi biliyor bu kişinin bilinçaltı. Bakın baba arketipi. Şöyle anlatayım size. Şimdi siz gerçekten belki dediğim gibi o babanızdan alamadığınız, eksik kalan sevgi yanınız, her neyse arkadaşlar. Bunu siz tabii kendi senaryonuza göre daha iyi bilirsiniz. Ama sanki sizin böyle bir hani baba gibi, hem sevgili gibi sevebileceğiniz hem de baba gibi sizi böyle koruyacak, kahramanınız olacak belki. Böyle bir kişinin arayışındasınız. Belki bu kişi de bunu buldunuz. İlk soruda, ilk destede söylemiştim. Ve bu kişi de böyle bir kişi olduğu için aslında çok uyumlu bir çift olabileceğinizi düşünüyor bilinçaltı bu kişinin arkadaşlar. Sizin kahramanınız olmak için sanki, bakın okuyorum kartın üstünü, kişisel güç kazanmak için bir yolculuğa çıkma arzusu yazıyor kartın üstünde. Bakın çok manidar. Az önce de 2 tane yolculuk kartımız gelmişti. Yani ben bu kişinin kahramanı olmalıyım. Eğer zaten hayatında olacaksam ben bu kişinin kahramanı olmalıyım yani. Bir imparator kartı da çıkmıştı az önce. Evet arkadaşlar, böyle bir mevzu var sanki burada. Bunun yanı sıra bakın bir dönüm noktası. Bu kişi gerçekten bir dönüm noktasında. Bilinçaltı bunu çok net biliyor. Gerçek aşka doğru o şifalandırıcı ışığın gerçek aşkta olduğunu biliyor. Bu kişinin gerçek aşkı bulması için bilinçaltı belki de onu bu olaylara, bu çatışmalara yönlendiriyor olabilir. Çünkü gerçek aşkı arayışında kendisi de zaten. Hani böyle dedim ya, gücün otoritesini hissettirebileceği, onu koruyup kollayabileceği bir kişiye ihtiyacı var bu kişinin de belki de arkadaşlar. Hani böyle dişil enerjisi yüksek, kendi karşısındaki bayanın dişil enerjisi yüksek ya da kişinin, her neyse arkadaşlar fark etmez, kadın erkek, karşısındaki
kişinin dişil enerjisinin yüksek olup kendi maskülen enerjisini, o eril enerjisini yükseltmesini de arzuluyor olabilir. Yani böyle bir kişi istiyor olabilir hayatında. Bu ona göre gerçek aşk, yani bunun karşılığı o kişinin bilinçaltında gerçek aşk ve bu şekilde bir şifalanma sağlanacağını düşünüyor olabilir arkadaşlar. Çünkü burada az önce bakın dişil enerji kartımız çıkmıştı. Ve burada yine bir imparator kartımız çıkmıştı arkadaşlar. Az önce çektiğim o ekstra kartlar var ya. İşte onlar. Bakın. Dişil enerji ve imparator kartı. Yani karşısında kendini imparator gibi hissedebilmek için karşısındaki kişinin dişil enerjisi yüksek birisi olması arzusunda. Ve sizin de bu kişi olduğunuzu biliyor bilinçaltı. Çünkü sizin de koruyup kollanmaya ihtiyacı olan bir tarafınız var. Evet, devam edelim. Ve bu bakın arkadaşlar, bu yolculuğun sonunda gerçekten bir yere çapa atmak var. Kalmak var orada. Bir teklifle birlikte bir çapa atmak var. Bununla ilgili bir karar vermek var. Zaten burada aşıklar kartı çıkmıştı ve burada bir karardan bahsetmiştik arkadaşlar. Verdiği bu kararın sonunda, bakın bu kararın sonunda, çünkü aşıklar kartı aslında aşkla bir karar vermektir. İstekle bir karar vermektir. Anlamı aslında budur. Ve burada gerçekten bir teklifle çapa atmak, bu verdiği kararın sonunda kalıcı olmak var arkadaşlar. Ve buna gerçekten kendisiyle yüzleştikten sonra karar vermiş olabilir. Yani kendisiyle yüzleştikçe o karanlığına, derinlerine inip işte dedik ya, kendisiyle ilgili belki çalışmalar yaptı. Belki bunu hani ilahi sistem tarafından muhteşem bir planlama sonucunda fark etti. Buradaki tutkularını arttıran bir durum bu. Yani kendini keşfettikçe, fark ettikçe belki de tutkularının ne olduğunu keşfediyor. Gerçek isteğinin ne olduğunu keşfediyor burada arkadaşlar. Ve gerçekten hayatındaki o gerçek aşk, imparatoriçesi. Benim imparatoriçem, bana bolluğu, bereketi getirecek, beni tamamlayacak olan kişiye doğru bir gidiş. Ve bu kişinin siz olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü sizin için bakıyoruz. Üstelik de o kadar hani bir yapbozun iki parçası gibi sanki, böyle sizin istediğiniz ve onun istediği şey böyle o kadar uyumlu ki burada. Bakın işte tamamlanmak, aile olmak için bir seçim. Bakın burada da bir seçim kartı var. Şurada da bir yol ayrımı var. Yani iki kartta da bir yol ayrımında olmak ve seçim yapmak var. Bilinçaltının düşündüğü şey bu. Bu seçimi yapması gerektiği ve bu seçimi yaptıktan sonra da tamamlanacağını çok iyi biliyor. O istediği tamamlanmayı yaşayacağını çok iyi biliyor arkadaşlar. Ve bunun artık bu kişinin isteğinden çıkmış gibi görünüyor. Bu artık bir mecburiyet. Bunun zamanlaması gelmiş ve bilinçaltı bunun farkında. Sizinle ilgili bilinçaltındaki şeyler gerçekten çok güzel arkadaşlar. Çok masum, saf, temiz bir tarafınız var onun bilinçaltında ve asla kırılmaması gereken bir kişisiniz gibi algılıyor burada. Yani sizi böyle, nasıl diyeyim, sarıp sarmalamak, o sevgiyi vermek, akıtmak isteği çok fazla kuvvetli gibi görünüyor. Aslında bakarsanız burada bu kişinin. Evet, şöyle devam edelim. 4. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Sizin onunla ilgili ne düşündüğünüzü düşünüyormuş. Evet, sevgi dolu kadın kartını bulduk. Yani sizin onu sevdiğinizi, çok masum ve temiz bir şekilde sevdiğinizi çok iyi biliyor arkadaşlar. Bunun farkında yani. Burada hiçbir sıkıntı yok. Bunu açıkça, dediğim gibi ya söylediniz, bakın ya bunu açıkça söylediniz ya da bunu
fark ediyor, hissediyor. Bunun çok farkında olan biri var burada arkadaşlar. Eğer ki açılmadıysanız, duygularımı biliyor mu bilmiyor mu acaba falan gibi bir düşünceniz varsa burada kesinlikle bildiğini bilin. Duygularınızın farkında olduğunu bilmelisiniz. Ondan bir teklif beklediğinizi ve ondan beklediğiniz o teklif gelene kadar, yani o adım gelene kadar asla bir şey yapmayacağınızı da çok iyi biliyor arkadaşlar burada. Ve bu durumun belki de sizi öfkelendirdiğini, yani tamam bekliyorsunuz, sabrediyorsunuz, belki bir gün işte belki olur gibi düşünüyorsunuz. Bunun da çok farkında. Fakat arkadaşlar bu durumun sizi zaman zaman öfkelendirdiğini biliyor. Bunun da farkında. Sizin bu sessiz, gizemli duruşunuz onu çok etkiliyor gibi görünüyor arkadaşlar. Belki bu kadar sessiz, tamam bu öfkeyi yaşıyorsunuz ama bu öfkeyi içinizde yaşıyorsunuz. Belki bu kadar sessiz olmasanız daha farklı düşünebilirdi. Ama bu sessizliğiniz kişiyi hem meraklandırıyor hem de gözündeki değerinizi arttırıyor gibi. Bakın şimdi. Sonbaharın ruhu, hüzün sana eşlik ediyor. Dallarından kopan her yaprak ayrılığın habercisidir. Güz sana yağmur ve toprak kokusunu hatırlatacak. Şimdi arkadaşlar, kişi sizin onunla ilgili ne düşündüğünüzü düşünüyor dedik. Kişi sizin hüzünlü olduğunuzu, bu konuyla ilgili bir sıkıntı duyduğunuzu, üzüldüğünüzü çok net bir şekilde biliyor. Bakın, çok net bir şekilde biliyor. Bu kişi aynı zamanda çok akıllı biri. Karşınızda gerçekten zeki ve akıllı biri var, bilgili biri var arkadaşlar. Boş birisi değil bu kişi yani. Olayların farkında, durumların çok farkında. Şimdi sizin böyle hüzünlendiğinizde, bu durumun sizi üzdüğünü çok iyi biliyor dedik. Siz ailenizle, arkadaşlarınızla, meslektaşlarınızla, her ne kadar ailenizle, arkadaşlarınızla güzel vakitler geçirseniz de özellikle arkadaşlarınızla böyle organizasyonlar, partiler olabilir. Parti dediğim işte arkadaş toplantıları gibi, işte bir çay kahve içmek gibi böyle değişik yerlerde fotoğraflar paylaşıyor olabilirsiniz. Belki hayatıma devam ediyorum şeklinde paylaşımlar yapıyor olabilirsiniz ya da bunu bir şekilde dışarıya bu şekilde yansıtıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Fakat bu kişi sizin bunun altında yatan gerçeği, yani hüzünlü olduğunuzu, aklınızda onun olduğunu, onu düşündüğünüzü ve belki de onu beklediğinizi, ondan bir adım beklediğinizi çok iyi biliyor. Bunun farkında arkadaşlar. Bu konuda çok net yani. Ne kadar sevgi dolu olsam da sana karşı, beklesem de, kendimi bir şekilde hani oyalamaya çalışsam da ya da seni unutmaya çalışsam da yine de aklımdan çıkaramıyorum der gibisiniz siz sanki ona ve o bunu duyar gibi arkadaşlar. Ve bakın o da sizin aslında bir dönüşüm içerisinde olduğunuzu düşünüyor. Yani bu durum sizin için de bir sanki böyle tekamül yolculuğu gibi bir şey. Yani sabretmeyi öğrenmek, olaylara bakış açınızı değiştirmeyi öğrenmek gibi. Artık bu durumun içindeki hayat dersleri her neyse, sizinle ilgili olan kısmı her neyse, sizin de bu konuyla ilgili bir dönüşümden geçtiğinizi düşünüyor. Sizin bazı şeyleri öğrendiğinizi, daha aydınlık bir tarafa doğru yol aldığınızı, almaya çalıştığınızı düşünüyor arkadaşlar. Belki daha çok sevgi dolu bir kalbe sahip olduğunuzu eskisine göre ve bunun da kendisine duyduğunuz duygulardan, hislerden kaynaklandığını biliyor arkadaşlar. Yani siz her ne kadar acı çekseniz de bakın burada yeniden doğmak kartı var. Bu klasik tarotta kılıç onlusuna denk gelen bir karttır. O şözenlerde ise yeniden doğuş kartıdır. Yani o kadar çok aslında acı çekmişsiniz ki siz artık bu çektiğiniz acıları avantaja çevirme kısmında olduğunuzu biliyor bu kişi. Bununla ilgili bir dönüşüm. Bakın dönüşüm ve yeniden doğuş kartlarımız geldi. Sizin dönüşümünüz bununla ilgili. Bu kişi sizin
bu çektiğiniz acılardan edindiğiniz bilgileri artık hayata geçirmek ve bu küllerinizden, bakın tam olarak şu kartın bana hissettirdiği şey küllerinden yeniden doğmak arkadaşlar. Tam olarak sanki bu aşamada olduğunuzu düşünüyor sizin. Eğer sizi görüyorsa, sizden haber alıyorsa, uzaktan seyrediyorsa ya da hiç görmese bile bu kişi sizi, hiç haber alamasa bile sizinle ilgili izlenimi, belki hissiyatı bu şekilde. Yeniden doğum. Fakat arkadaşlar burada sizinle ilgili bir sanki belki dedim ya şu aile arkadaş özür diliyorum arkadaşlar ve meslektaşlar kartımız. Bakın bu kartın üzerinde arkadaşlarıyla gerçekten eğleniyormuş gibi görünen en azından bir grup arkadaş var. İnsanlar eğleniyorlar. İşte böyle parti yapıyorlar gibi bir görüntü. Belki bazı konularda sizin onu manipüle ettiğinizi düşünüyor olabilir. Yani aslında belki onu harekete geçirmek için, manipüle etmek için böyle davrandığınızı düşünüyor olabilir. Bu biraz olumsuz bir nitelik gibi görünüyor. Fakat arkadaşlar bu konunun da belki bu geçmişte böyle düşündü. Belki bu durum şu anda böyle değil. Bilemiyorum. Ama bu kişi yani sizinle ilgili olumsuz bir şey düşünüyor mu diye sorarsak bunu belki söyleyebiliriz bir olumsuz nitelik olarak. Sizin yaptığınız davranışlarla onu manipüle etmeye çalıştığınızı düşünüyor olabilir ve bu konu onu gerçekten rahatsız ediyor olabilir arkadaşlar. Sizin bir araya gelmek ve yani bakın isteğinizin bu olduğunun çok farkında. Bir araya gelmek, kavuşmak, birleşmek, beraber olmak her neyse arkadaşlar. Bu olmadığı için aslında kendinizle bir savaşın içinde olduğunuzu belki düşünüyor. Yani bu durumun sizi bu şekilde üzmesi onun hoşuna gitmiyor. Sizin acı çekmenizden çok hoşlanan biri yok burada arkadaşlar. Böyle hissettim. Ve bakın siz bazı illüzyonlardan çıkmak için gerçekten içinize yönelip arkadaşlar, yani içinize yöneldiğiniz zaman sizin şu illüzyonlardan çıkmanız söz konusu olabilir. Bu kişi sizin bazı illüzyonlar içinde olduğunuzu düşünüyor olabilir. Bu yüzden belki manipülasyona yöneldiğinizi düşünüyor olabilir. Örnek veriyorum. Mesela kişiyi suçlamak ya da kişiye işte laf sokmak, hesap sormak ya da hayatınızda değilken bile onu kıskanmak gibi durumlardan bahsediyorum. Ya da kıskandırmaya çalışmak da olabilir. Ara sıra hepimiz insanız arkadaşlar. Bazen böyle şeyleri duygusal çalkantılı dönemlerimizde yaşayabiliyoruz. Sizin de bazen bu illüzyonların içine girdiğinizi düşünüyor olabilir. Bunun için gerçekten içinize yönelip ruhunuzla, yüksek benliğinizle bağlantı kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Gerçeği bilmek istiyorsanız, kafanızı karıştıran bir durum varsa ve bazen gerçekten böyle vesvese durumlarınız oluşuyorsa düşüncelerinizde, bu bilgi sizde var diyor arkadaşlar. Bakın bu illüzyondan çıkmak için bu bilgi sizde var. Siz bu bilgiyi içinizde yönelerek öğrenebilirsiniz. Ve gerçekten bakın Azize ve Büyücü kartlarının yan yana çıkması bana şunu anlatıyor. Gerçekten bu bilgi sende var ve içinde muazzam bir potansiyel var. Bu potansiyeli kullan. Gereksiz vesveselere ve düşüncelere kapılmak yerine bu potansiyeli kullanabilirsin. Ve o zaman işte arkadaşlar hani dedik ya şurada yeniden doğuş diye. İşte o zaman arkadaşlar bu yeniden doğuşu ve bu olaylara daha farklı bakma meselesini elde edeceksin. Yani sen bunu hayalini yaratma yeteneğini elde edeceksin.
Bu zaten sende var, hayalini yaratacaksın bununla diyor. Bu kişi bu yeteneğin sizde olduğunu çok iyi biliyor. Bakın arkadaşlar, belki de bu kişi sizinle ilgili şunu düşünüyor. O gerçekten bir azize. Yani azize ne demek? Sezgileri kuvvetli, gizemli bir dişil enerjiyi anlatır. Yani bayan erkek olmanız fark etmez. Dişil enerjiniz yüksek, sezgileriniz güçlü ve sessiz, gizemli biri olabilirsiniz. Böyle düşünüyor olabilir bu kişi. O sizin içinizdeki bu muazzam potansiyeli görebiliyor arkadaşlar. Bunun farkında bu kişi. Belki siz farkında değilsiniz. Siz belki illüzyonların içindesiniz arkadaşlar. Ama bu kişi sizdeki bu gücü görüyor. Bunun farkında. Sizin de bu illüzyonlardan çıkmanız için kendi benliğinizle ciddi anlamda bir bağlantı kurmanız gerekiyor olabilir. O zaman işte her şey daha farklı olabilir arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza geçelim. 5. sorumuz arkadaşlar. Evet. 5. sorumuz, olası gelecekte neler mümkün? Arkadaşlar, Ceylan metaforu gelmiş. Bunu okuyalım kartı. Masum olan nazik ve terbiyeli, mahzun derdi anlaşılmayan. Şimdi siz arkadaşlar masum görüyordu demiştik ya size. Masumiyet var size. Evet, bu konuyla ilgili. Yani siz masum bir şekilde seviyorsunuz. Zaten videonun başında bu platonik aşk meselesi hakkında kısa bir bilgi verirken, eğer hatırlarsanız masum ve tamamen karşılıksız ve tek taraflı bir aşktır platonik aşk diye bahsetmiştim size arkadaşlar. Bakın işte tam olarak anlatmaya çalıştığım şey bu. Siz olası gelecekte bu kişiyi böyle masumca sevmeye devam edeceksiniz gibi görünüyor. Hisleriniz devam edecek arkadaşlar sizin bu şekilde. Bu masumiyetle devam edecek. Bakın sevgi, kalbinizdeki sevginin bu kişiye karşı bitmeyeceğini, devam edeceğini görüyoruz. Bu sizde standart bir şekilde, stabil bir şekilde kalmaya devam edecek arkadaşlar bu sevgi. Olası yakın gelecekten bahsediyoruz bu arada. Bakın sizin karşı tarafla ilgili dedim ya bir bilgi alacaksınız diye. Bu bilgi ona dahil mi ya da onun dışındaki bir bilgi mi bunu bilemem arkadaşlar. Fakat siz onun hayatındaki, yani sanki o bilgiyle bağlantılı gibi hissediyorum. Bakın yılan kartımız çıkmış. Onun hayatında onun bolluğunu, bereketini kısıtlayan, onu sıkıntıya sokan kötü enerjiler var bu kişinin hayatında. Bundan zaten bahsetmiştik arkadaşlar. Bununla ilgili bir bilgi öğreneceksiniz siz arkadaşlar. Bakın bu bilgi size gelecek. Bu konuyla ilgili bilgi size mutlaka gelecek. Öğreneceksiniz bunu yakın gelecekte. Ve aslında bu kişiye bakış açınızı değiştirecek bu bilgi gibi görünüyor. Yani belki şu anda kızgın, hani az önce bir öfke kartımız çıkmıştı. Belki bu kişiye kızgın ve öfkelisiniz. Kendi kendinize böyle düşündüğünüz zaman, yani yüzeysel bir bakış açısıyla baktığınız zaman öfkelenme durumunuz söz konusu olabilir arkadaşlar. Az önce çıkmıştı bu. Siz aslında olayların hiç de sizin bildiğiniz gibi olmadığını, bu kişinin içinde yani hayatında böyle tehlikeli, zararlı ve zehirli enerjilerin olduğunu, onun bolluğunu, bereketini kısıtladığını bilgisini edineceksiniz ve belki de şunu düşüneceksiniz. Ya ben neler düşündüm? Meğerse hayatımda ne kadar sıkıntılı ve zorlu
dönemler varmış. Şeyler varmış gibi. Yani bu, bakın, belki de çok eğleniyor gibi görünen, size eğlenceli bir hayatı var gibi görünüyor olabilir bu kişinin dışarıdan. Ama içi çok farklı arkadaşlar. Bakın, maske. Yani maske, bu eğlence görüntüsü tamamen bir maske. Bunu fark edeceksiniz siz arkadaşlar. Bir şeyleri artık bırakacak bu kişi. Yani şu maske düşecek, şu eğlence ya da her şeyin yolunda gittiğini, cümleyi toparlayamadım, özür dilerim. Çok fazla konuşunca böyle oluyor. Her şeyin yolunda gidiyormuş gibi görünen bu görüntünün, bu maske düşecek arkadaşlar. Ardındaki görüntüyü siz fark edeceksiniz. Bunu anlayacaksınız yakın bir gelecekte. Ve bazı şeyleri gerçekten bıraktığını, artık şu maske takmayı bırakıp gerçekleri göstermeye başladığını göreceksiniz. Çünkü dayanamayacak arkadaşlar. Bir insan nereye kadar maske takabilir? Ne kadar sürebilir bu? Ve bu kişinin görünenin çok daha ötesinde farklı bir karakteri olduğunu, aslında o kadar da güçlü biri olmadığını, yani bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Güçlü görünmeye çalışsa da arkadaşlar, hani dedim ya size, sizin sevgiye, böyle baba şefkatine, kahramana ihtiyacınız var diye hayatınızda, yani sizin isteğiniz bu. Aslında bu kişinin de, o kadar yorgun bir kişiden bahsediyor olabiliriz ki, bu kişinin de aslında anlaşılmaya, böyle sırtını bir yerlere yaslamaya, dinlenmeye ihtiyacı var arkadaşlar. Bunu fark edeceksiniz bu kişiyle ilgili. Belki de sizi bir araya getirecek ortak yönünüz bu olacak. Yakınlaştıracak sizi. İşte böyle aranızda bir sohbet, muhabbet ortamını sağlayacak ve bunu devam ettirecek konu bu olabilir. Çünkü arkadaşlar bakın, sizin sevginiz bu kişiye, sevginiz ve merhametiniz bitmiyor. Asla bitmiyor arkadaşlar. Bu sevginiz devam ediyor bu kişiye karşı. Ne kadar kıssanız etseniz de bu kişiyi böyle o halini gördükten sonra belki sarıp sarmalamak isteği içerisinde olacak olabilirsiniz. Çünkü siz zaten bir ceylan metaforuyla geldiniz yakın gelecekte de dedik bunu. Evet. Ve dedim ya, siz bir bilgi, bakın burada da bir bilgi, burada da bir bilgi. Siz gerçekten bir şey öğrenip karşı tarafa geçiyorsunuz. Yani karşı taraf derken düşüncelerinizde bir değişiklik. Bakın buradaki kartta kız bir kılıcın üzerinden karşıdan karşıya geçiyor. Bu bilgiyle beraber bakın öğreniyor ve işte kafasında ampuller yanıyor. Sizin de tıpkı bunun gibi böyle kafanızda ampuller yanacak ve bakın burada yine kuş sembolizmaları var. Size gelecek bir haberin hemen ardından kafanızda böyle ampuller yanacak ve siz bir fikir değişikliğine ya da bir davranış değişikliğine gideceksiniz gibi görünüyor. Ve bu çok olumlu. Yani bu kişinin size karşı daha açık hale geldiğini, belki bir kapı açacak size bu durum ve siz o kapıdan içeri girme fırsatı bulacaksınız. Belki ona sevginizi doğru şekilde sunma fırsatı bulacaksınız arkadaşlar. Bakın şu uzun zamandır beklediğiniz belki bir haber, belki bir durum, sabırla beklediğiniz bu şey her neyse. Şimdi dedik ya şurada bir bakış açısı değişikliği. Bakın bu iki kart da bunu veriyor arkadaşlar. Asılan Adam ve Kılıç Prensi bu destede bu şekilde resmedilmiş. Dedim ya bakış açısı değişikliğine gideceksiniz diye. Asılan adam da, yani karşı tarafa geçeceksiniz dedim. Asılan adam da bir bakış açısı değişikliğinden bahseder arkadaşlar. Bir aydınlanmadan bahseder. Bir şeyi öğrenip aymak, fikri değiştirmek. Demek, evet işte o, işte buymuş demek. Bu kişiyle ilgili öğrenmek istediğiniz gizli kalan bir bilgi varsa arkadaşlar, bir şey varsa siz bunu öğreneceksiniz bu kişiyle ilgili. Aklınıza takılan gizemli bir durum varsa ve rüyalarınıza dikkat edin. Bakın rüya mesajları, rüyalarda size gösterilen, verilen mesajlara, anlatılmaya çalışan şeylere dikkat edin arkadaşlar. Rüyalarınıza daha dikkatli bir şekilde bakmanızı tavsiye ediyor bu kart. İşte o zaman bakış açısında bazı değişiklikler. Belki de siz bu bilgiyi rüyalarınız aracılığıyla alacaksınız. Yani gördüğünüz rüyalara çok iyi
analiz etmeniz gerekiyor. Ve arkadaşlar bakın yine hep mesajlarla ilgili. Burada bir bilgi kartımız var. Yani kitap kartımız var. Bakın. İki kart da bana mesajı anlatır. Size gelecek bir mesajı anlatır. Bu kart rüyalarınızla ilgili mesajları, bu kart ise size yine gelecek bir mesajı anlatıyor arkadaşlar. Bir komünikasyon kartı çıktı. Sizin gelecekte hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu size gelecek arkadaşlar, bu mesaj. Çok uzun zamandan beri gelmesi gerekiyormuş zaten. Hani böyle yolda olan bir mesaj. Yani. Bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Bunun için ekstra bir çaba sarf etmenize gerek yok. Sabırla beklemeniz gerekiyor. Şimdi zaten sistem mesajlarını da alacağız. Burayı bir toparlayalım. Sizinle ilgili sistem mesajlarını alalım. Gayet güzel çıktı yakın geleceğin enerjisi. Ama işte sabırlı bir şekilde arkadaşlar bekleyip bu haberin gelmesini beklemek gerekiyor ve bununla ilgili bir bakış açısı değişikliğine gitmek gerekiyor anladığım kadarıyla. Evet, şimdi şu sistem mesajlarımız nelermiş? Bakalım sistem size bu konuda ne tavsiye ediyor arkadaşlar? Bırakma zamanı kartını hemen şöyle göstermek istiyorum. İlk gelen kartımız bu. Bakalım neyi bırakmanız gerekiyormuş? Evet. Evet. Çok güzel. Çok güzel mesajlar. Çok güzel mesajlar arkadaşlar. Çok güzel. Oo, çok iyi. Arkadaşlar şimdi şu aşamadan sonra size sistemin diliyle konuşacağım. Yani anlatmak istediği şeyleri sistemin diliyle, onun ağzından anlatacağım. Gelip geçici olan durumlar kısa vadede gündem olabiliyor. Rüzgar estiğinde hem sana getirdikleri hem de üstündeki toz ve kirden götürdükleri oluyor. Yani sen rüzgarın estiğini ve sana zarar verdiğini düşünüyorsun. Fakat o esen rüzgar senin üzerindeki o tozu, kiri, uzun zamandır beklemenin vermiş olduğu o tozlanmayı alıyor aslında. Olaylara bakış açını değiştir ve iyi tarafından bakmaya çalış. Başına gelen bu olaylar senin gelişimin ve üzerindeki o ölü toprağını atabilmen içindi aslında. Biz sistem olarak sana bunu söylüyoruz. Bunun yanı sıra hayatında bir şey, artık bir döngü tamamlandı. Tamamlanmak üzere. Bunun bilincinde olmalısın. Bunu bilmelisin. Hayatta hiçbir zaman hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Döngüler kapanır ve yenileri açılır ve senin hayatında da bir döngü kapanıyor. Bunu bilmelisin. Hayatında kumar oynama. Senin hayatın değersiz değil. Hayatında kumar oynama. Başkaları senden şüphe duysa bile sezgilerinin peşinden gitmelisin. Kimin seninle ilgili ne düşündüğünün hiçbir önemi yok. Senden insanlar şüphe duysalar bile o sezgilerinin peşinden gitmelisin. Bu konu çok önemli. Yüksek benliğinle bağlantı kurmalısın. Bakın şöyle yapalım. Senin için artık bir şeyleri bırakma zamanı geldi. Çünkü bir döngü kapanıyor. Eski ve çürümüş düşünce kalıplarından kurtul. Onları bırak. Bunları bırakırsan sana zengin evren her şeyi verecek. Evrende her şey var ve hepsi senin için ayrılmış. Zengin evren sana hepsini verecek. Bunu bilmelisin. Bu kurban zihniyetini bırakman gerekiyor. Az önce sana bırakman gerektiğini söylemiştik. İşte bırakman gereken şey tam olarak bu kurban zihniyeti. Bunu bırakman, bundan kurtulman gerekiyor. Sen kurban değilsin. Bunların hepsi başına seni geliştirmek için geldi. Şu zihniyetten çık. Evren zengin ve sana her şeyi verecek.
Hayatınla kumar oynama. Yüksek benliğinle bağlantı kur. Sezgilerine güven. Kim ne derse desin dikkate alma. Sen kendi sezgilerine güven ve onların peşinden git. Başkaları senden şüphe duysa bile sezgilerinin peşinden git. Yüksek benliğine olan bağlantını hiçbir zaman kaybetme. Kendine karşı dürüst ol. Sahici ol. Bu kişiyi gerçekten seviyor musun? Yoksa bu bir hırs mı? Kendine dürüst ol. Fazla sadakat ve fedakarlık sana zarar verir. Önce kendini düşünüp önce ben demelisin. Kendini feda edip başkalarını ya da bu aklındaki kişiyi kendi önüne koyma. Bu sana acı verir. Seni acıtır, incitir. Bu durumdan kurtulmalısın. Yani bu durumdan kurtulup daha sağlam kökleri olan bir düşünce yapısı, daha sağlıklı bir düşünce yapısı inşa etmelisin kendine. Senin için müjde var. Bu dediklerimizi yaparsan senin için müjde var. Dinarların süvarisi. Bunları yaparsan, bizim sesimize kulak verirsen, o istediğin o somut gerçeği, bu kişiyle ilgili o somut adımı elde edeceksin. Ama öncelikle bunları bilmelisin ve bunları yapmalısın. Sana tavsiyemiz budur. Akışta ol. Bırak seni gideceğin yere akış götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirir. Akışa güven. Akışta ol. Her zaman, her daim bize güven. Paniğe kapılma. Bize güven, akışta ol. Meleklerinizin size tavsiyesi bu arkadaşlar. Şu artık kalbini iyileştirmek için girdiğin şu delikten artık çık. Kendini burada sabote etme. Dedik ya, kurban zihniyeti. Bu kurban zihniyetinden çık. Kalbini iyileştirmek için tamam, iyileştirdin ama çok uzun süre burada artık zaman harcayıp kendini sabote etme. Biraz çık, adım at. Hayata karış. İşte o zaman sana müjdeler var, hediyeler var. Oturup yatarak, hasta gibi yatarak kendini kurban zihniyetine soktuğun sürece bu gelmeyecek. Ama bunu yaparsan, buradan çıkarsan, kendini sabote etmekten vazgeçersen işte hediyen bu. Tutkularının peşinde ol. Belki tutku duyduğun şeylerin peşinde ol. Seni böyle heyecanlandıracak, hareketlendirecek, gerçekten sevdiğin şeyleri yap. Bunların peşinden git. Bunlara sarıl. Başkasından almak istediğin, ihtiyaç duyduğun o merhamet duygusu aynı şeyi sana tutku duyduğun şeyler de verebilir. Senin bir başkasının merhametine ihtiyacın yok. Senin kendi merhametine, kendine olan sevgine ihtiyacın var. Kendi tutkularına saygı duymaya ihtiyacın var diyor kart ve evren. Ve son olarak da arkadaşlar, sen aslında her şeye sahipsin. Sen o kadar bir zenginlik var ki senin içinde. Sen aslında bir altın madeninin, bir hazinenin üzerinde duruyorsun. Farkında değilsin. İşte bunu keşfet. Bunu sezgilerinle keşfet. Bunu kendin keşfet diyor arkadaşlar burada. Evren size. Bunun farkına var. Üzerine bastığın o hazinenin farkına var. Bunu gör. Evet. Evet arkadaşlar, oldukça uzun bir açılım oldu. Ve sanırım didik inceledik her şeyi diye düşünüyorum. Umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Desteklemek isterseniz abonelik, beğeni ve mesajlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Bir sonraki açılımda tekrar görüşmek üzere. Like and subscribe.